2014, last year. Türkiye'de bu sentetik kannabinoid, bonsai üzerinde on bonsai, on synthetic çok fazla medyada haber çıktı. There were several news on the media. Sonra ben de eski bir uyuşturucu araştırma komisyon başkanıyım. I am the head of the Commission on Drug Abuse at the Parliament. Yaklaşık 500 sayfalık bir şeyimiz var, çalışmamız var. 2008'de yapmıştık onu. 500 pages which was published in 2008. Şimdi bu çalışmanın bana kazandırdığı şey uyuşturucu ile ilgili konularda birazcık daha diğer parlamenterlere göre daha yetkin konumda görülmek. And being in a more competent position compared to other parliamentarians. Bundan cesaretle ben Sayın Bakanlara şöyle bir teklifte bulundum. I made an offer to the ministry. Biz bir araya gelelim ve bu konuları konuşalım. Let's come together and talk about these issues. 7 bakan, 7 ministers, ve Sağlık Komisyon Başkanı olarak ben bir araya geldik. Myself as the head of the Health Commission. Sağlık Bakanımızın odasında. In the office of the Minister of Health. O toplantıda Sağlık Bakanı, during that meeting, Minister of Health, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Minister of Family and Social Policies, Adalet Bakanı, Minister of Justice, Milli Eğitim Bakanı, Minister of National Education, İçişleri Bakanı, Minister of Interior, ve Gençlik ve Spor Bakanı, and Minister of Youth and Sports, bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vardı. Ministry of Labor and Social Security. Sonra bakanlarımıza şöyle bir öneride bulundum. Yani kısa bir uyuşturucunun Türkiye'deki, dünyadaki durumu, after a brief introduction about the drugs, their position worldwide and how the situation is in Turkey. Bu konuyla ilgili bir koordinatör bakan belirlememiz gerektiğini ifade ettim. I said that we had to assign a coordinator ministry for this topic. Ve o koordinatör bakanımız Sağlık Bakanı oldu. And that ministry was Ministry of Health. Ve 7 bakanlığın aynı isimlerden oluşan müsteşar yardımcıları belirlemesini istedim. And I wanted each ministry to assign a deputy undersecretary of same rank for being members. Sonra biz çalışmaya başlayalım dedik. Then we said let's start. Açıkçası o çalışmaya başladığımız dönemde during the period we started these efforts. Bir yıl sonra, in fact a year later, Dünya Sağlık Örgütü'nün bize gelip ya siz örnek ve eşsiz bir çalışma yaptınız, bunu nasıl yaptınız diyecek aklımızın ucundan geçmiyor. And asked, this is an excellent work and how could you do it? And we never thought about being that successful. 7 bakanlığa bir de 8. bakanlık ilave edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı to these ministries, which was the Ministry of Customs. As the 8th Sayın Başbakan'a o ara Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Ahmet Davutoğlu Başbakan oldu. That time our Prime Minister became the President and our Minister of Foreign Affairs became the Prime Minister. Yeni Başbakanımıza bu çalışmayı bir arz edelim istedik. And to the new Prime Minister we wanted to present this study. Sağlık Bakanımız konuyu Sayın Başbakan'a açınca o da the Minister of Health talked about the issue. Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapın demiş. The Prime Minister said that you have to make a presentation to the Council of Ministers. Eylül ayındaki bir Bakanlar Kurulu toplantısına tamamen uyuşturucu ile mücadele ikinci toplantısıydı. It was the second meeting of the Council of Ministers that yani Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan sonraki ikinci Bakanlar Kurulu toplantısıydı. And this was the second Council of Ministers meeting after his appointment to that position. Ve 5 saat bir şey oldu, takdim oldu. And the presentation took that long. Her şeyi böyle A'dan Z'ye her konu görüşüldü. Bütün bakanlar kanaatini ifade etti. And all ministers provided their opinions. Ve Sayın Başbakan o zaman bize kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledi. Identified short, medium and long-term goals for us. 22 Eylül 2014'te toplantıyı yaptık. Bakanlar Kurulu toplantısı. This meeting was held on the 22nd of September in 2014. Kısa vadeli hedeflerde şunlar vardı. Short-term goals or objectives. Bir, yüksek kurul oluşturacağız. One, to come up with a high board.
Yüksek Kurulun Başkanı bir Başbakan Yardımcısı. And the head of the board will be the deputy prime minister. 8 bakan. 8 ministers. Ve Sağlık Komisyon Başkanı. And the head of the Health Commission, which is myself. Bir kurul oluşturacağız. Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu. Be a board under this for drug abuse. O da benim başkanlığımda, Sağlık Komisyon Başkanlığı. It will be chaired by myself. 8 bakanlığın müsteşar yardımcısı. And the deputy undersecretaries of 8 ministries. Yeşilay diye bizim bir mutlaka ismini duymuştur. Madde bağımlılığıyla çok etkin çalışan bir NGO. Onun başkanı. Green Crescent, the head of that organization. Kamu diplomasisi koordinatörü. And the coordinator of public diplomacy for communication purposes. To coordinate the liaison. Böyle bir kurulma talimatı verdi ve bunu genelgeye bağladı Sayın Başbakan. To establish these boards, and he also laid out the infrastructure for this with a circular. O genelgede, Başbakanlık genelgesinde bütün illerde bir vali yardımcısının bu konuyla hasseten görevlendirileceği. A deputy mayor in all the provinces was appointed to deal with the issue. Her ay illerinde toplanacağı. And they were to hold monthly meetings to this her yıl and annually bir merkezde toplanarak bir merkezde toplanarak olacağı bir toplantı yapacağı. And they were to meet annually. Büyük bir şura toplanması talimatı vardı. About a larger scale meeting nationwide. Bir de özellikle uyuşturucuyla ilgili mücadelede sokaktaki mücadeleyi etkin hale getirmek için özgün bir in order to make the efforts more effective on the streets, emniyet gücü oluşturulmasını talimatlandırdı. There needed to be some police force or police task force assigned to this job. Yüksek Kurulun her 6 ayda bir toplanmasını. This high board was to convene every 6 months. Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu'nu, yani müsteşar yardımcılarından oluşan kurulun da her ay toplanmasını. Consisting of deputy undersecretaries were to meet once a month. Bu 8 bakanlıkta oluşturulan teknik kurul üyeleri var ki Sertaç Bey, Cengiz Bey ve diğer o 8 bakanlıktaki arkadaşlar, mesela İçişleri Bakanı'ndaki teknik kurulun başkanı Cengiz Bey, Sağlık Bakanı'nda Sertaç Bey, her bakanlıkta aynı isimlerden oluşuyor ama. Yani bir gün birisi, bir gün başka birisi değil. Hep aynı isimlerden oluşuyor. If one day one comes, the other day the other goes. Bütün çalışmalarda at the same position. Bu çok önemli. Aynı kişilerin kalması çok önemli. Ve yaptık. Bu çalışmanın her birisi de kayıt altına alındı, raporlandı. And all these were written records in the form of written records, all the efforts. We kept minutes of the meetings. Yüksek Kurul üyelerini bu şekilde haftalık veya anlık bilgilendirme yapmadık. So we did not inform the members of the higher board weekly or monthly. We didn't do that. Bakanların hem bu konuya yoğunlaşması çok zor, hem de o mail trafiğini yönetmesi çok zordur diye. Is very difficult, and having them manage the mail traffic would also be difficult. Ama o müsteşar yardımcılarından ve benden oluşan kurul ve teknik kurul sürekli kendi aralarında haberleşti. Undersecretaries and myself communicated among themselves all the time. Bu arada 2014 sonuna kadar çok güzel bir şura yaptık. Başbakan katıldı. A very good meeting with the participation of the Prime Minister. 2 gün boyunca İçişleri Bakanlığı vali yardımcılarını topladı. Onlarla 2 günlük çok verimli bir toplantı yaptık. And we had a very beneficial meeting with them as well. Ve adına narkotim dediğimiz galiba dünyada benzeri de olmayan bir team oluşturduk. And this was a team that didn't have very many similar teams worldwide. I mean, we couldn't compare it to anything else. Bu seçilen arkadaşlar boyu posu yeterli, yani böyle yapacak. Strong people in fact. Sokaktaki they were tall, strong, sokaktaki very well built. Uyuşturucu
uyuşturucu tacirlerine şey olacak, korku verecek. They were to sort of threaten the sellers on the streets. Vatandaşa da güven terk And edecek. they were to provide trust to the citizens who were vulnerable. Ama sadece boyu posu değil, iletişim yeteneği It was not only limited yüksek. to the posture of the individual. Of course, they had to have good communication skills. Good brain. Onlar bir ay, Beyinlerin de tabii çalışması. bir ay eğitim aldılar. So Uyuşturucu they ile mücadele eğitim received aldılar. training for about a month about drug abuse. Ve onlar motorize. Yani onlar için özel aracı var. Had vehicles. Zaman motosikletleri var. Çünkü bazen dar sokaklara falan girmesi gerekiyor. Because they somehow have to enter narrow streets at some point. 11 Aralık'ta yani On the 11th Eylül ayında of konuşuldu. December, 11 Aralık'ta 11 ilde pilot uygulama başladı. We started pilot studies in 11 provinces. Ama 11 ilin içinde İstanbul, Among Ankara, those 11, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, İstanbul, Konya. İzmir, Bursa, Adana, Konya. Ya bunları topladığınız zaman Türkiye'nin zaten %30'luk nüfusunu teşkil ediyor. Nearly 30% of the population of Turkey. These are all metropolitan areas basically. Şimdi orada başladı. Şu anda 29 ilde. So now it is in 29 provinces. Nüfusun Kahve içmiyor hanımefendi, çay istiyor lütfen. nüfusun nüfusun yaklaşık %80'ini kapsayan bir şey. This is an effort at this moment that it's inclusive of nearly 80% of the population. Bu narko timler başladı. And these narco teams were initiated. Bu 2014'ün sonuna kadarki yapacağımız kısa vadeli çalışmalardı. This was the short-term goals that have to be finished until the end of 2014. 2015-2018 arası orta vadeli faaliyetler. Medium goals were from 2015 to 2018. Tabii orta vadeli hedefler içerisinde çok önemli bir faaliyeti hayata geçirdik. Goals, we had a very important activity that we put into life. O da bir özel hat. Onlar çok rahatlıkla arayıp problemini aktarabiliyor ve yardım isteyebiliyor. Onlar adeta uyuşturucu ilgili problemi olan veya yakınının problemi olan kişiyle o hizmeti alacağı kurum arasında veya nokta arasında bir köprü vazifesi görüyor. And the agency who is to deliver help for narcotics. Çok başarılı. And this is very successful. O 8 Temmuz'da biz lansmanını yaptık, açılışını yaptık o bakanlarla. We launched this project on the 8th of July. Galiba şu anda 30.000 civarında arama var değil mi? I believe there have been 30,000 calls. Günde 1000'e yakın insan orayı arıyor. Daily we receive around 1,000 phone calls. Yakında insanlar elektronik posta, maille ulaşabilecek, sosyal medya araçları, her türlü iletişim araçlarıyla oraya ulaşıp oradan hem yardım hem bilgi alabilecekler. Şimdi bundan sonraki aşamada tabii şunu da ifade edeyim. Biz bunları yaparken bir yandan arzla mücadeleye ağırlık veriyoruz. We are trying to emphasize the struggle with the supply at the same time. Bir yandan o diğer taleple on one hand we have the demand, on the other we have the supply. Mücadele anlamında o 8 bakanlığımız başta olmak üzere çok fazla aktivitemiz var. 8 ministries carry out several activities. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı 29.000 rehber öğretmeni, bilmiyorum rehber öğretmeni biliyorlar mıdır? 29,000 rehber öğretmen eğitildi. Who are providing counseling in that regard. We provide training to those teachers. What age do they start the education? O öğretmenler hangi yaşta başlıyorlar bu eğitime? Yani öğrencinin yaşını soruyor diye zannediyorum. The age of the student. Şöyle yani onlar şeye başladığı anda özellikle orta öğrenimde daha çok. This is for middle education. Yani 10 yaşlarına itibaren. Starting from age 10 onwards, I would say. We have found it's absolutely critical to start this young. If you start
17, 18, too late. Biz You have to erken start başlamanın early. önemini fazlasıyla fark ettik. Evet. Eğer ileri yaşlara kalırsanız anlamı olmuyor. Yani 17-18 değil bunun başlanması gereken yaş. O anlamda sormuştum sorumu. Tabii şimdi esasında konumuz uyuşturucu ile mücadele ama şöyle bir şey var. Yaş gruplarına uygun terminoloji ve uygun konsepte göre şey yapmak lazım. Eğitim vermek lazım. Yani 7 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu dediğiniz zaman kafasında farklı şeyler, soru işaretlerini doğurabilirsiniz. A 7-year-old, a drug might mean different things and he might have several question marks in his mind. Onlara o doğru yaşamanın ve doğru davranmanın, sağlıklı olmanın, ruh, beden açısından sağlıklı olmanın önemini anlatmak lazım. And the importance of this should be emphasized. Ve tehlike anında kendisini nasıl koruyabileceğini anlatmak gerekiyor. In the presence of a threat, we should tell them how to protect themselves. Yes. Yani onları hayata hazırlamak lazım. So we should prepare them for life. Yani hayatın doğru yolunu gösterirseniz o bir müddet sonra hayatın o yanlış yollarında kendisi görecektir. Bu doğru, bu yanlış diyecektir. He would be able to differentiate between the true or the good and the bad. Tabii zaman içerisinde o rehber öğretmenler de olaya girdikçe hem yaş grubuna uygun terminolojiyi, yaş grubuna uygun eğitimi, biz bir de okulu sadece o duvarları veya avlusu belirlenmiş bir mekan olarak görmüyoruz. Schools are not areas defined with schoolyards or the walls around the schools. They are beyond this. Bir eğitim kurumu dediğimiz zaman içindeki öğretmenleri, öğrencileri, yöneticileri, çalışanları bir kategori olarak görüyoruz. Bir de veliler tabii ki. İkinci aşamada okulun çevresi. Çevresindeki çocukla sürekli irtibatta olan, yani bir kırtasiye satıcısı, kafeler, efendim şeyler, çocuğun alışveriş yaptığı mekanlar. Or the cafe next to the store, next to the school, to which the student goes on a regular basis. İkinci bir katman olarak görüyoruz. We see that as the second layer. Ve en önemlisi de hanımefendinin ifade ettiği gibi aile ile çocuk ve öğretmen arasındaki ilişki, yani öyle bir üçgen oluşturmanız lazım ki öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki diyaloğu son derece sağlıklı olarak tutmanız gerekiyor. Healthy communication should be established among the parents, teachers and students. Çocuklar, bir cümle daha söyleyeyim. Aileler genellikle çocuklarının ilk izlenimi akademik başarısındaki düşüklüktür. The first impression from the side of a family in the presence of a drug abuse is the academic success of the child changing all of a sudden. Decreasing. Ama olayın sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayata hazırlanması olduğunun da academic success. This is also preparation for life. Bu çalışmalarla ortaya konacağını ve öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki ilişkinin çocuğu bütünüyle hayata hazırlamak çalışması haline geleceğini düşünüyorum. Hocam buyurun. Belki hani biz yanlış biliyor olabiliriz ama ben Amerika'daki uygulamanın şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Maddelerin isimlerinden bahsettiklerini biliyorum. Acaba aslında yanılıyor olabilir mi? Esrar bağımlılık yapar. Marijuana is addictive. Say that, for example, marijuana is addictive. Yes. So I think a mistake we made initially in our training and education. Bizim eğitime başladığımızda yaptığımız hatalardan bir tanesi bence. I think there was exaggerated, very fierce warnings. Çok abartılmış, böyle çok fazla güçlü uyarılar sundu. And we learned that being based on scientific data and very truthful worked much better. Ama bilimsel verilere dayanmanın ve daha gerçekçi veriler sunmanın çok daha fazla işe yaradığını gördük uzun dönemde. So for instance, there was a whole program where they showed a frying pan and frying eggs. Mesela bir program vardı. Bunda bir kızartma tavası gösteriliyordu. Tavada yumurta pişiriyordu. And it said, "This is your brain on drugs."
diyordu ki işte uyuşturucu kullandığınızda beyniniz bu hale gelir. Yumurtaları nasıl ısıtıyorsunuz, beyninizi de pişirmiş olursunuz bir anlamda uyuşturucuyla. Not as successful as having scientists go in and talk about the actual facts that we know about drugs. Ama bu bilim adamlarının gidip bizim bildiğimiz konulardaki bilimsel gerçekleri çocuklarla paylaşması kadar yararlı, faydalı olmadı bu bahsettiğim ilk yaklaşım. So for instance, cannabis is the number one drug of abuse almost everywhere in the world. Esrar bu anlamda istismarı en fazla yapılan, bağımlılığı dünya genelinde en çok olan madde. And when you talk to young people about the fact that cannabis ruins your memory and your ability to learn, gençlere gidip de esrar sizin hem hafızanızı hem öğrenme yeteneğinizi olumsuz yönde etkiliyor, berbat ediyor dediğinizde and reduces your IQ, aynı zamanda IQ'nuzu düşürüyor dediğinizde we have all the scientific data to support this. And bunu destekleyebilecek bilimsel veriler de elimizde var zaten. And if you talk reasonably about facts, we found it makes a much better approach with young people. Yani gerçekler konusunda mantıklı konuşmanın gençler üzerinde çok daha etkili olduğunu fark ettik biz. I agree. I completely agree. And in fact, we know one of the things that was most effective with young people was we know cannabis, marijuana, affects reproduction. Ve en etkin olduğunu gördüğümüz şeylerden bir tanesi de şunu söylemek oldu. Biz biliyoruz marijuana yani esrar üremeyi etkiliyor dedik. Üreme sağlığını etkiliyor. Young people do not want to hear interference with reproduction. Hiçbir şekilde üreme konusunda bir şeyin devreye girdiğini duymaktan hoşlanmıyor gençler. Bunu da fark ettik. So I really applaud the approach through education. I think extremely important. O nedenle eğitim yoluyla olan yaklaşımınızı son derece takdir ettiğimi bildirmek istiyorum. Çünkü bunun çok önemli olduğuna inanıyorum ben de. Çok doğru. That's very true. Ben cümlemi şöyle tamamlayayım. Let me complete. Bu bizim bir yıllık çalışmamızın özeti. Of the first year. Başbakanlık, This is the Prime Ministry, this Türkiye is Parlamento Parliament, ve buradaki 8 and these are the bakanlık. represented ministries, 8 ministries. Burada tabii Türkçe. This is of course in Turkish. We'll help you, don't worry. Eylem planının İngilizcesi şurada varsa. Tabii. But the action plan is available. Bakın burada bütün bakanlıkların stratejiler, aktivite, sorumlu kurum kuruluş, işbirliği yapacak kurumlar ve yapılan faaliyetlerin her birisi böyle Sonuçlarıyla birlikte var. sonuçlarla birlikte. Şimdi repeated annually once a year. Ruh Sağlığı Hastanesi'yle de bir görüşmüşler. Onlarla bir şey yapacaklar. 10 Ocağı kadar onlar bir şey kuracaklarmış. Bir mekanizma kuracaklar. Siz haberiniz var mı bilmiyorum. Bu Adana'dan başka da bir yerde galiba yok. And I don't think this does not exist in anywhere else than Adana. Ama bir şey söyleyebilirim. 2005'te ben bu işi ilk defa yaptım. Hatta in 2005, I made the İzmir first Emniyet attempt to Müdürü'yle do beraber this. 30 sürücüyü önleriniz taradık. İki tane pozitifimiz vardı. Bir esrar, bir amfetamin. And we had two positives, one cannabis and one amphetamine. Ama Emniyet Müdürü değişince proje değişti. The chief of the police changed, the project was forgotten. Tabii. Evet, bir defa taramak yeterli olmayacak tabii ki. Screening once would not be enough, of İçinden course. seçerek random. You have to make random selections among the group. The random. Birkaç kez yapmak lazım. And do it repetitively. If you do random, they cannot prepare for the test. Rastgele test yaparsanız teste hazırlanamıyorlar. Öyle bir avantajı oluyor. If they know when. Doping testi gibi yani. Aynen. It's like a doping test. So I'm also on the World Anti-Doping Agency Prohibited Drug List Committee. Ajansının Dünya Engellenmiş İlaçlar Komisyonu'ndayım aynı zamanda. So we make the list of drugs that athletes may not use. Biz atletlerin kullanamayacağı ilaçlar listesini oluşturan komisyondayız. Demek ki Ruslardan hem siz çekiyorsun hem biz çekiyoruz. So that means you suffer from Russians as well. Yes. But tabii ki evet. Actually, it was very nice to see WADA be very strong. I think that was critically important for success in the future,
gelecekteki başarı açısından bu aşamada güçlü bir duruş son derece önemli diye düşünüyorum. Yes, we also suffer from Lance Armstrong. Lance Armstrong da tabii bizi zorlayanlardan bir tanesi. Bu Çok Tour de France'da. Çok üzüldüm ona. I was very sad to hear about that. Sırf Armstrong'tan dolayı Fransa bisiklet turunu izliyordum. Only because of Armstrong, I was watching Tour de France. O kadar üzüldüm He's ki. amazing. I was very sad. Çok etkileyici bir adam. Ben de çok üzgünüm. Çok üzüldüm yani. I was so sad. Yes, because he overcame a lot, but he cheated. Yani çok şey başardı bir yandan, çok şeyle mücadele etti ama öte yandan da üçkağıtçılık yaptı. Yeah. But what's most important about Lance Armstrong is Ama Lance Armstrong'la ilgili en önemli şey, all the younger people on the U.S. Postal Team, Amerikan ekibindeki tüm gençler, he would not let them be on the team unless they doped. Doping kullanmadıkları sürece ekipte olmalarına izin vermedi. So the worst about doping is the young people who don't dope don't have a chance. Yani burada en kötüsü dopingle ilgili doping kullanmayan gençlerin hiçbir şansının kalmaması durumu. Doğru. Çok üzücü bu. Doğru. Very difficult. Çok zor. Yani Amerikan bisiklet ekibine böyle bir etkide bulunmuş. Para ve yani. şöhret her şeyi bozuyor. So money and fame abuses everything. Kısa vadede. Yes. Bence. In the And a short run. lot of money. Uzun vadede. Ve çok fazla paradan bahsediyoruz burada. Az Bu buz para değil. projeyle ilgili biraz sorayım. Yes, sorry. No. Okay. So what would you like to talk about first? İlk önce neyi konuşmak istersiniz? Ben bunları dinledim. Hangi konuyu ele almanızı istersiniz öncelikli olarak? Maybe I can make some general comments Bir first. takım genel yorumlarda bulunabilirim belki başlarken. Bir şöyle Let me say like bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi şöyle, tabii sizin konuşmayı arzu ettiğiniz 4 başlık Of course you mentioned the four oldukça teknik topics, konular. and these are very technical issues. Fakat ana amacımız uyuşturucu kullanımını objective minimize etmek is ise to minimize drug abuse. sürecin This kültür is the boyutu çok objective. ön plana çıkıyor. The cultural dimension of the issue has to be Yani bütün prioritized. yaptıklarımız Yes. kültürel olarak toplumsal alanda Because whatever we do sonuç doğurmuyorsa has to have çabalar bir süre cultural sonra results on the society. eriyebiliyor. Otherwise, the results might not be seen in the Kültür long run. boyutunda etkili olmak In order to ve yeni be yeten, effective in yeni the yetişen cultural nesli dimension and pozitif davranış be alışkanlıkları positively geliştirmek için influencing kültür the boyutuyla neler youngsters yapmayı about positive önerirsiniz? attitude. What can be done culturally and what can you suggest us? So you already brought up a very good plan of education starting at young ages. Ya eğitimin erken yaşlarda başlanması konusunda çok iyi bir plandan bahsettiniz. So even though the 4 topics that I brought up seem technical, they have the answers partly to your question. Aslında benim bahsettiğim 4 konu başlığı her ne kadar teknikmiş gibi gözükse de sizin sorduğunuz soruların cevaplarını da kısmen içeriyor bu başlıklar. Anytime a test is going to have negative effects on someone, Herhangi bir zamanda bir testin sonucu bir kişi üzerinde negatif bir etki gösterirse, so whether it be workplace drug testing, they might lose their job. bu ister iş yerinde yapılmış uyuşturucu testi olsun ve kişi bu nedenle işini kaybetsin. Driving under the influence of drugs, they can kill other people. İsterse madde etkisiyle araç kullanıyor olsun Or ve bu nedenle themselves. kendini veya Or birinin themselves. yaşamını tehdit ediyor olsun, öldürebiliyor olsun. And large cost to society. Aynı zamanda topluma da bunun büyük maliyetleri olsun. The novel psychoactive substances. Yine yeni psikoaktif maddeler dediğimiz gruptaki maddeler. At the meeting, I asked many questions about it. We have spent in the world Yani toplantıda bununla ilgili çok sorular sordum. Biz bununla ilgili yaptığımız çabalardan bahsedecek olursam dünya genelinde so much money, so much loss of productivity, o kadar çok üretkenlik kaybı yaşadık, o kadar çok para harcadık ki bu konulara. such effects on society. Topluma mal olan çok fazla etkisi var. And this is with only cannabis, Bu sadece opiates, esrarlar, amphetamines, opiatlar, amfetaminler, kokain and maybe a few others. ve belki birkaç başka uyuşturucunun yaptığı etki. Now, the novel psychoactive substances, Ama yeni psikoaktif ilaçlar dediğimiz grup more than 450 new drugs
in the last 7 years. Son 7 yıl içerisinde bu listeye 450 tane yeni madde eklendi. So we didn't know we had a big problem in the United States. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu anlamda çok büyük bir sorunumuz olduğunu bilmiyorduk mesela. Every country goes through this. Every country. Ama bu süreç her ülkede, dünyanın her ülkesinde yaşanıyor. I don't have a problem. They took herkes bunu benim bir sorunum yok gibi algılıyor. Negative urine samples from all criminal justice, so drug court, arrestees, probationers. Burada mesela gözaltına alınanlardan, tutuklananlardan hepsinden negatif idrar örneklerini alıyorlar. All negative. They tested for synthetic cannabinoids. Bunları daha önce negatif olduğu belirlenen idrar örneklerini sentetik kanabinoidler için test ediyorlar. One class of novel psychoactive Ama tabii sentetik kanabinoidler dediğimiz bu yeni psikoaktif maddeler dediğimizde sadece bir sınıfını oluşturuyor. 40% of these criminal justice urine samples were positive for synthetic cannabinoids. Ve bu ceza adaleti sistemi içinde bulunanların negatif idrar örneklerinin %40'ı bu bahsettiğim grup sentetik kanabinoidler açısından pozitif çıkıyor. People who use novel psychoactive substances, ve bu NPS, yeni psikoaktif maddeleri kullanan kişiler two types. İki türden. Young people who want to try experiment with something different. Yeni bir şeyi denemek isteyen, onunla bir anlamda deney yapmak isteyen gençler, genç insanlar. But the other group. Ama diğer grup var bir de. Anyone who's subject to drug testing. Daha önce uyuşturucu testine aday olmuş herhangi biri. So in the United States, US military, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Amerikan ordusu mensuplarını içeriyor. Amerikan polisinin mensuplarını. Athletes, sporcuları, atletleri, commercial bus drivers, ticari olarak yine otobüs şoförlerini mesela, criminal probationers, göz altında olanları, denetimli serbestlikte olanları. So, at some point in your plan, maybe not the first thing, but at some point in your plan, you need to determine if Turkey has a problem with NPS. Yani siz planınızın herhangi bir aşamasında Türkiye'nin bu tür maddelerle ilgili bir sorunu var mı? Onu da gündeminize almak zorundasınız. Bilmiyoruz. We don't know. Yes, that's what I'm saying. Because we can't analyze. In your plan, at some point, you need to find out, does Turkey have a problem with NPS? I worry because most of the NPS come from China. Şimdi bu konuda benim bir kaygım var. Sizin planınızda bu konudan bahsedilmedi ama bu konuda bir kaygım var çünkü bu maddelerin çoğu Çin'den geliyor. And their distribution to Europe, USA may come right through Turkey. Ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı'ya, Avrupa'ya dağıtımına bakacak olursak bu gayet rahatlıkla Türkiye'den geçerek oluyor olabilir. Okay. Çin'den so that's geldiği one. için. Söyleyeceğim şeylerden biri bu, önerilerimden biri. So let's talk about drugs and driving. Bir de uyuşturucu kullanımı ve araç kullanımı, bundan bahsedelim. So I know now in Turkey only alcohol breath test, right? Ben Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece alkol için üfleme testi yapılıyor, nefes testi yapılıyor. In the US, Amerika Birleşik Devletleri'nde no matter how many times we forensic toxicologists try to tell our government, biz adli toksikologlar olarak hükümetimize kaç kez söylemeye çalışmış olursak olalım, we knew that we had a drugged driving problem. Biz uyuşturucu altında araç kullanımı, taşıt kullanımı anlamında bir sorunumuz olduğunu biliyorduk adli toksikologlar olarak. Government, US government, I'm sure Turkey government has worked very hard to reduce drunk driving, alcohol yani impaired Amerikan driving. hükümeti ve eminim benzer şekilde Türk hükümeti de aynı şekilde yapmıştır. Alkol altında araç, taşıt kullanımını azaltma anlamında çabaları oldu alkol etkisi altında. Finally, in 2007, nihayetinde sonunda 2007 yılında the US government did a study of drugged driving. Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu etkisinde taşıt kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. And we were way behind Europe and Australia. Bu anlamda hem Avrupa'nın hem Avustralya'nın çok gerisinde kalmıştık biz.
Europe did a very big study to reduce drug driving in Europe. Avrupa'da uyuşturucu etkisinde taşıt kullanımı ile ilgili çok geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştı bizim yaptığımız tarihlerde. And the same in Australia. Aynı şey Avustralya için de geçerliydi. So in 2007, 2007 yılında for the first time we looked for toksikoloji birimleri arasında bir araştırma projesi olarak şekillendirilebilir başlangıç aşamasında. To give you the evidence whether this is a problem or not. Böylelikle sizin elinizde de bunun bir sorun olup olmadığına yönelik kanıtlar olmuş olur. Yeah. But Kanıt teşkil eder. this has a major impact on society. Ama bunun toplum üzerinde tabii ki büyük etkileri var, tahmin edersiniz. Young drivers, Genç sürücüler young drivers, they need to know it is not acceptable to use drugs and drive. Yani onların uyuşturucu kullanarak taşıt kullanmanın kabul edilemez olduğunu anlamaları gerekiyor genç They need to sürücülerin. know in your education that these drugs impair the ability for both cognitive and psychomotor performance. Yani bu maddelerin hem bilişsel hem psikomotor becerileri olumsuz yönde etkilediğini bu genç sürücülerin mutlaka anlaması lazım. So we have all the evidence that drugs affect driving. Yani bizim elimizde uyuşturucuların sürücülük becerilerini etkilediğine yönelik her tür kanıt var. What we don't have any evidence of is whether drugged driving is a problem in Turkey. Ama şu anda sizin bilmediğiniz tek şey uyuşturucu kullanarak taşıt kullanmanın Türkiye için gerçek bir sorun olup olmadığı. Buna yönelik veri yok elinizde. So bir veri olduğunu söylüyor Cengiz Bey. Cengiz Bey says that there is some evidence, there is data. Ön tarama testi. From what? But this is from screening test. Screening test. Ah. Only screening. Yes. Not The confirmed. pilot study in Istanbul is made. There was a lot of false negatives and Biological positive tests. samples. Oral fluid. Oral fluid, yes. So the problem of drug driving is very serious because people die. Young people die. Bu uyuşturucu etkisiyle taşıt kullanmak çok ciddi bir konu çünkü insanlar ölüyor. Already. I want to say something to gentlemen. Cengiz Bey bilgi vermeden. Before 2008'de Amerika başladı. You Bu said alan that in boştu zaten, 2007 bir we yaptırım started. ve denetim yoktu. And in this area there Bu was no alandaki sanctions or there was yüksek bir no derecede tespit ettik. auditing. However, Yıllar geçti imagine diyelim that ki 2012'ye geldik. identified the problem Amerika için and söylüyorum. that problem was a severe problem. And you came to 2012. let's Şoförleri say. test ettiğimizde bunların Once yüzde kaçında we test uyuşturucu, the yüzde drivers, kaçında alkol kullanımı çıkıyordu. how many Denetimli percent hale geldikten sonra had uyuşturucu kullanımıyla alkol drugs, kullanımı how many percent arasındaki had alcohol? denge nasıl oldu? After this process was realized, understood and followed up, what was the balance between alcohol and drugs is my question. So alcohol impairs driving more than most drugs. Şimdi alkol sürücülük becerilerini uyuşturucuların maddelerin çoğundan daha fazla etkiliyor bir kere. No doubt. No Bunda doubt. hiç şüphemiz yok. But there have been many efforts by the government and by the people. Ama hükümetin ve halkın çok fazla çabası oldu. Have you heard about Mothers Against Drug Driving? MAD? MAD diye bir grup var. Uyuşturucuyla araç kullanımına karşı olan anneler diye. And even the young generation, Hatta genç kuşak bile they believe drug driving is a problem. inanıyordu artık yani uyuşturucuyla araç sürmenin, taşıt sürmenin bir sorun olduğuna. So young people will actually have a designated driver. They ask one colleague, tonight you don't drink, next Mesela, week I don't drink. Gençler grup halinde dışarıya çıktıklarında o nedenle birini önceden sürücü olarak belirliyorlar. 5 kişi bir yere gidiyorlar mesela. Diyorlar ki bu sefer sen içme, gelecek sefer sen içme. Biri içmesin, o sürsün arabayı. Beraber dönelim. So drunk driving is down. Okay? Yani alkol etkisi altında sürücülük kesinlikle azaldı. But for example, cannabis, which is now being used by young people in the US more than cigarettes and more than alcohol. Ama esrar şu ara Amerika Birleşik Devletleri'nde gençler arasında hem alkolden
hem de sigaradan çok daha fazla kullanılıyor. They don't think cannabis impairs driving. Ve maalesef esrarın sürücülük becerilerini azalttığına, bozduğuna inanmıyorlar. Bunu düşünmüyorlar. Even the parents. I have family members who come to me and say, "Isn't it great? My child is not drinking alcohol and driving. They're only using cannabis and Yani driving." aile üyeleri bana geliyor, ne diyor biliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Çocuğum artık alkol kullanmıyor. Sadece esrar kullanıyor, onunla araç kullanıyor. Yani gelip bunu söyleyip bunun daha iyi bir şey olduğuna inanıyor aile üyesi. I think you are aware of a huge problem in the US now where 4 US states have made recreational use of cannabis legal. Ve belki Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük sorunlardan bir tanesini siz de biliyorsunuzdur. Amerika'da 4 tane eyalette esrarın kullanımı serbest bırakıldı. 23 US states have approved medical marijuana. Aynı şekilde marihuana'nın medikal, tıbbi amaçla kullanımına da 23 Amerikan eyaleti onay vermiş durumda. It's still illegal federally. Hala federal düzeyde yasa dışı bu süreç ama eyalet düzeyinde değil. So young people have a mixed message. They say, how can cannabis be bad if it's medicine? Şimdi gençler bu anlamda karışık bir mesaj almış oluyorlar. Eğer tıbbi uygulaması serbestse, tıbbi alanda kullanılabiliyorsa bu nasıl kötü bir madde olabilir, nasıl zararlı bir madde olabilir diye düşünüyorlar esrar So you konusunda. asked, what happened after we learned this in 2007? 2007'de siz bunu öğrendikten sonra ne oldu diye sordunuz bana. They did the survey again, 2013-2014. 2013 ve 2014 yıllarında bu araştırmayı tekrarladılar, bu anketi. Cannabis use in drivers was increased 48%. Sürücülerde esrar kullanımı %48 oranında artmış görüldü bu yapılan incelemelerde. A disaster. Yani A felaket, disaster. felaket bir şey. It went from 8+% to more than 12% of nighttime drivers. Özellikle geceleyin sürücülük yapanlar arasında rakam %8'lerden %12'ler civarına yükselmişti. Had active cannabis component in their blood. Yani kanlarında aktif esrar bileşenleri saptanıyordu bu So kişilerin. one advice I would give you Benim is size verebileceğim bir tavsiye how bu critical anlamda. it is for young people to receive a consistent message from the government. Hükümetten tutarlı bir mesaj almanın gençler açısından ne kadar önemli olduğu. Very Yani karmaşık important. bir mesaj verilmemesi, kafaların karıştırılmaması, tutarlı mesaj olması çok önemli. Teknolojilerinin gelişimi bunda etkili oldu mu? So, was the development in test technologies influential in higher numbers of identification, do you think? I think the approval in the 4 states and the medical marijuana had a huge amount to do with the increase. Buradaki artışta esas sorumlu olan 4 eyalette marihuana'nın izni almış olması, ayrıca 23 tane eyalette de tıbbi kullanımına izin verilmiş olmasıydı. The Minister of Health of Sweden had a meeting last year from people around the world about the problems of cannabis. İsveç Sağlık Bakanı dünya genelinden gelen katılımcılarla geçen sene esrarın yol açtığı sorunlarla ilgili bir toplantı düzenledi. And we discussed all different aspects of drug abuse with cannabis. Esrar ana konu olmak üzere tüm olumsuz yanlarını tartıştık madde kullanımının. And they were shocked at the inconsistent messages that are going to young people in the US. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlere ulaştırılan tutarsız mesajları duyduklarında gerçekten çok şaşırdılar hepsi. Across all aspects of Sweden, they get the same message that cannabis is bad. Yani çünkü İsveç'te verilen mesaj her kademede aynıydı. Esrar kötüdür şeklinde bir mesaj veriliyordu. I think very important you have all the deputy ministers from all of these areas, all in different ways showing the effects of cannabis on the brain and learning, the effects of cannabis on control and driving. Siz de bakanlar düzeyinde bakanlıklardan temsiliyet olduğunu söylediniz. Bakan yardımcıları, illerde vali yardımcıları. O nedenle esrarın etkilerinin zihinde fonksiyonları bozmasının, sürücülük becerilerini etkilemesinin mutlaka mesaj olarak aktarılması gerektiğini düşünüyorum bu süreçte. The connection between cannabis and crime.
esrarla suç arasındaki bağlantı. Onun da önemli olduğunu. Çünkü esrar kullanmaya başlayanlar bunun ticareti sürecine de dahil oluyorlar. Bunu alıp satmaya başlıyorlar. One more question for you. Bir sorum daha olacak size. You know the novel psychoactive substances primarily are ordered over the internet. Yani bu yeni psikoaktif maddeler dediğimiz maddelerin ticareti ise özellikle siparişi internet üzerinden yapılıyor sıklıkla. And they are delivered through the post office. So is the post office part of your organization? Ve burada internetten sipariş edilen bir mal genellikle postaneye geliyor. Evet. Postaneler de sizin sisteminizde sürecin bir parçası mı? Tabii. Yes, of course. Onunla ilgili hızlı kargo dediğimiz bir kavram var. And we had a courier type of service. Yani hacmi küçük. When the size and the volume of the daha seri bir şekilde ulaşılan şeyleri için kapsıyor. You have fast delivery, you know. Expedited delivery. Bununla ilgili o Gümrük Bakanlığımız bir şey yaptı. That's why Ministry of Customs was included as the eighth ministry to the process. Böyle bir çalışma yapıyor. And they are conducting a study concerning these type of deliveries. İnternetten şey oluyor ama çok doğru söyledi. Sipariş veriyor ama sonuçta bu internet üzerinden gelmiyor. However, the delivery is not dokunulabilen bir materyal olarak geliyor. This is something tangible and this is a package that you can identify. Dolayısıyla orayı bloke ettiğiniz zaman, so if you block that channel, o zaman internet üzerinden de siparişler then the orders through the internet will be reduced in parallel to this. That's what we. The Drug Enforcement Agency and Customs estimate they only discover 1 in 100 packages. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Drug Enforcement Agency var ya, uyuşturucu ile mücadele eden kurum ve gümrükler saptamışlar ki onlar sadece 100 tane paketten bir tanesini ele geçirebiliyorlar. This is another possibility where you could do just a short study, not all the time. Yani bununla ilgili olasılıklardan bir tanesi kısa süreli bir çalışma yapmak olabilir. For instance, the post office or customs could start inspecting random packages. Mesela gümrükler veya postane rastgele olarak gelen paketleri, kolileri incelemeye başlayabilir. In order to figure out whether you have a big problem or not. Yani sorunun boyutu büyük mü değil mi? Bu şekilde bir fikir edinilebilir paketlerden yola çıkarak. I think all the things that you have outlined is excellent. What you're missing is the veriye ihtiyacınız var. Bu veriyi Amerika Birleşik Devletleri nasıl topladı diye bakacak olursak, is to set up an experiment. We will determine how many samples there are and what percentage were these drugs. Yani kaç tane örnek baktık ve bu örneklerden kaçı uyuşturucuydu gibi bir deney tasarlamak. The other big, paket anlamında söylüyor bunu. The other big problem with novel psychoactive substances is that you have to have very good equipment and very well trained and experienced toxicologists who can identify those new drugs. Bu yeni psikoaktif maddelerle ilgili diğer sorunlardan bir tanesi de, birincisi bu maddeleri saptayabilecek teknolojinin olması, ikincisi bu saptamayı yapabilecek uzmanlığı almış adli toksikologların bu saptama işini yapması. So back to what I was saying before. Size geliyor. Umarım sonunda gelir. It comes to you, he says. And she says, I hope it will finally come to us. Yapmak istiyorum aslında bir tane. Şöyle, bizim acil servise gelen bütün trafik kazaları. Biraz konuşun da çayını içsin. Emergency bütün trafik kazalarında. all the traffic accidents, for example. Alkol rutin çalışıyoruz. Alcohol ama is bizden uyuşturucu istenmiyor. Ama ben çalışma olarak uyuşturucuda çalışıyorum. However, as a study, I do it. Henüz datalarımı paylaşmadım ama I haven't shared my data with anyone yet, but I will share it soon. However, gerçekten evet, kanda esrar görüyorum. I see cannabis. Sıfır etanol, sıfır alkol. Zero ethanol, for example. İngilizceyi konuşalım. But you are facing in Turkey, every other country has faced as well. Yani sizin Türkiye'de yaşamakta olduğunuz sorunları dünyada her ülke yaşadı diyebilirim. So let me tell you how Europe Avrupa mesela ne yaptı ya da ne yapmaya karar verdi. So they approved oral fluid or saliva. Tükürük
ağız sekresyonlarının testine onay verdiler. To be collected at the roadside. Yani yol kenarında bunun toplanması en uygun olarak kararlaştırıldı. Easy to train police. Çünkü polisin bu konuda eğitim alması ve yapabilir hale gelmesi çok kolay. And there are small devices that can even go on a motorcycle. Yani bir motosikletle bile taşınabilecek çok küçük cihazlar var bunu yapabilmek için, tükürük örneği almak için. They collect the oral fluid and they put it in and it says positive or negative. Tükürüğü alıyorlar, bu ölçüm cihazına yerleştiriyorlar. Cihaz cevabı pozitiftir ya da negatiftir şeklinde veriyor. But it is a screen only. Ama bu sadece tarama amaçlı bir yöntemdir. Please, the most important thing I need to tell you today. Ama bugün size söylemem gereken en önemli şey ne derseniz. If it has any negative consequence on the person, you must confirm the result. Eğer kişi üzerinde herhangi bir olumsuz sonucu varsa bu testin mutlaka teyidinin yapılması gerekiyor. So, this konfirmasyon testinin yapılması driving gerekiyor. under the influence, workplace drug testing. Yani bunlar neyi kapsıyor? Taşıt kullanırken madde etkisiyle kullanmak, iş yeri madde testi yapılması, spor alanında test yapılması, sporculara test yapılması, probation, criminal justice. Aynı şekilde denetimli serbestlik sürecindeki kişilere yapılması. Different ways that Europe decided to do it. Yani Avrupa farklı şekillerde süreci ele almaya karar verdi, farklı boyutlarıyla. Throughout Europe, they take oral fluid. Ama Avrupa genelinde tükürük örneği alınıyor, ağız sıvıları alınıyor. They screen at the road. Yol kenarında tarama yapılıyor. And then in some countries, they take a second oral fluid sample, send it to the forensic toxicology lab. Bazı ülkelerde ikinci bir tükürük örneği alıyorlar. Bunu Adli Toksikoloji laboratuvarına detaylı incelemeye yolluyorlar. But in that case, the country's law permits oral fluid testing. Ama bu durumda ülke mevzuatının da bu testin yapılmasına izin veriyor durumda olması lazım. It describes what drug, what analyte, what cutoff. Yani burada hangi maddenin bakılacağını, hangi analitin ölçüleceğini, hangi cutoff değerinin pozitif ya da negatif kabul edileceğini mevzuatla belirtmiş olması gerekiyor ülkenin. An example would be Spain and Belgium. Bu konuda örnek verebileceğim ülkeler İspanya ve Belçika mevzuat açısından. And many others. Başkaları da var ama ilk aklıma gelenler bunlar. One moment, and then bir dakika. The other approach. Diğer yaklaşım ise is you screen the saliva or oral fluid at the roadside. Yol kenarında tükürüğü ya da oral sıvıyı tarıyorsunuz, taramanızı yapıyorsunuz. If it's positive, in Germany, if positive, they draw the blood for the confirmation. Almanya'daki yaklaşım pozitif çıkarsa bu tarama, işte o aşamada kan alıp teyit testini, konfirmasyon testini. Aynı anda mı alıyorlar orada? Nasıl oluyor yani? So how do they take the blood? Yeah. So in the US, we have police who are trained in identifying. Back to Germany. Germany has a physician draw the blood. We could never do that in the Amerika'da US. biz bunu yapamadık. Never in the US. Amerika'da olmadı. In the US, we have trained policemen. Amerika'da eğitimli polisler var alanda. And drug recognition examiner. Ve bu kişilere biz uyuşturucu teşhis inceleyicisi, uzmanı diyoruz diyelim. And they have what is called standardized field sobriety test. Ve standart sahada yapılan alkol almadığını ya da madde almadığını gösteren testler var. It tests someone's balance. Yani dengesini mesela test ediyor birinin. Cognitive, following directions. Bilişsel fonksiyonlarını test ediyor. Bir takım talimatları takip edebiliyor mu, uygulayabiliyor mu kişi diye. If they fail those tests, eğer bu testleri geçemezlerse, we take the person to the closest hospital. Kişiyi alıp en yakın hastaneye götürüyoruz. And not a physician, not a nurse. Burada bir hekim değil, a phlebotomist, bir someone hemşire trained değil. to take blood. Ama flebotomist dediğimiz kan alma konusunda eğitimli bir kişi. Then the blood is taken to forensic toxicology laboratory. Söz konusu kan ondan sonra adli toksikoloji laboratuvarına gönderiliyor. But ama we are in the process of approving oral fluid.
in the US. Amerika Birleşik Devletleri için tükrük örneğini, oral sıvı örneğini onaylama aşamasındayız. Many police are trying oral fluid. Pek çok polis bunu deniyor, tükrük örneği almayı. And if positive, they will take the second oral fluid sample. No physician needed. Eğer pozitif çıkarsa tarama örneği, o zaman ikinci örneği alıyor. And the oral fluid. Bunun için doktor da gerekmiyor zaten. The oral fluid will go to the forensic toxicology laboratory. Ondan sonra da bu tükrük örneği Adli Toksikoloji laboratuvarına gönderiliyor yine. So you can decide what's best for Turkey. Siz Türkiye için en iyi yöntemin hangisi olacağına, kimin neyi yapacağına tabii ki kendiniz karar verebilirsiniz. The gentleman wants to take the floor. I know. Biraz Biliyorum yani. Sorry. Kıvrandırdım sizi. Üzgünüm. Marilyn Hanım Geç birazcık kalmamışız aslında. Geç kalmamışız bence de birazcık dinlensin. We are not that Cengiz late. Bey In birazcık fact, bilgi ver. you can catch up, she says. Biz yetişebiliriz. Aslında biz bu söylediklerinizin tamamını yapıyoruz. We do what you said on the roadside. Bu yılın başında şöyle bir sorun Starting oldu. of this Yani year, 2015 yılının başına kadar at the beginning of 2015, in fact, ve kontrol ve buna bağlı traffic, madde we had kullanıp kullanmadığını oral tespiti sahada fluid yaptık. tests in the field to identify whether Ancak 2015 substances were used. yılının başında şöyle bir However, hukuki sorunla we karşılaştık. had a legal problem confronting us at the beginning of 2015. Ceza muhakemesi kanunumuza göre kan ve According tükrük to örneğinin our alınması doğrudan criminal savcının procedures, talimatına bağlı. it is under the prosecutor's instruction to take blood or saliva samples or Yani fluid kolluk- samples. Tabii. Kolluk doğrudan herhangi bir sürücüyü if law durdurup enforcement şu cihaza directly stops tükür someone diyemiyor. and asks him or her to provide an oral fluid sample, this is not under his or her discretion. Biz de He bu cannot sorunu say this. çözmek için In order to teknik solve this çalışma problem, yapıyoruz. we did a technical study, Ve karayolları trafik kanunu kapsamında and under the high roads traffic legislation, bu anlamda bir yönetmelik yapıldı. there hazırlandı. was in fact a regulation prepared Yönetmeliğe göre based tükrük on the ve regulation, tükrük örneği almak obtaining yasal duruma getirildi doğrudan kolluk oral tarafından. fluid sample was made legal directly by the law Kolluk enforcement. tespit ettiği an, yani At the pozitif bir moment sonuç of çıktığı an, identifying işte a sizin positive dediğiniz o result, ikinci süreç başlayacak. Then the second step of the process would Yani be soruşturma initiated, süreci. which means the investigation. Burada da soruşturma savcısı doğrudan And olaya müdahil olup Investigation would directly involve the prosecutor, kan, tükrük ve of benzeri course, örneklerin and alınmasını saliva, blood or similar samples can be collected talimat then. edecek ve dolayısıyla And the bu instructions should be suç provided süreci de by the başlamış prosecutor, olacak. and which would initiate the criminal investigation process. Yani sizin o uyguladığınız şeyi biz burada yaklaşık 5 yıldır uyguluyoruz. What you are implementing is being implemented for the last 5 Ve years in bizde Turkey. bununla alakalı veri de var. And regarding this, we have also data in our hands. Mesela ben çok basit bir veri For example, let me provide you some very simple data. 2014 yılında In the year meydana gelen, 2014, uyuşturucuya bağlı meydana gelen dolaylı Of ölümlerin the drug-related indirect deaths, let 600 me say, civarında ve bunların we have 88 tanesi 600, madde kullanımına and bağlı. 88 of these are related to drug abuse. Bu ölümlerin ilk sırasında da esrar And trafik kazaları. these are traffic accidents. Fatalities, or was it? Ölümcül trafik kazaları. Ölümcül trafik kazaları. Were the results confirmed? There are postmortem Bunlar- toxicology diyor. There are postmortem toxicology, not on Oh, site they're technology. postmortem. Yes. They are not on site. Bunlar tabii bunlar sabit veriler. Ölümler oraya gidiyor. Bu verileri biz düzenli yapıyoruz. Bizde yeterli veri de var bununla. So alakalı. we have data. Sadece bu yılın başında teknik bir sorun çıkmıştı. But at the Tükrük beginning of this year, alınmasıyla there was this alakalı. technical problem of O obtaining the sorun oral da fluid sample. çözüldü. So that problem was solved. Trafik Daire Başkanlığımız And biz ikaz etmiştik. The department Sadece ön tarama is testi that olduğu için. the Evet. kits we have are in our hands are only for screening purposes. Belli başlı bazı maddeleri They can only tespitine identify certain yarıyor. substances. Exactly. Hani bildiğimiz esrardı işte And opiat these are türevleri cannabis, gibi. opiates. Yes. Bu yani orada bizim teknik bir çalışmamız var, So devam we ediyor. had some technical efforts in that regard. İkinci sorun şeydi. And the second dile problem- getirdiğiniz hemen şunu söyleyeyim buyurun. Teknik çalışmada bir destek alıyor musunuz? Bilimsel bir destek. Do you Tabii, get any tabii, scientific tabii, support tabii, for that tabii, technical tabii. study? Ben var merak Who is the merak ediyorum. toxicologist Trafik Daire providing Başkanlığı yaptık. Kriminal information?
polis ve jandarma kriminal Ama onlar yani biyolojik materyal çalışmazlar. adli tıptan the geldiler. police or the gendarme forces, they don't Orada değerler de examine belirlendi. biological materials. That's the problem. Testte oluşacak değerler de They belirlendi. even identify the cut of Tabii violence tabii for gelin the bakın o tests. bizde var biz Come and bitirdik. see. 2 ay oluyor çalışmayı Çok güzel. bitirelim. We have it in our hands and it has been İkincisi 2 yeni months since we psikoaktif completed it. maddelerin hani Concerning suç the sürecine new entegre edilmesinden psychoactive substances and bahsettiniz. integrating them to the criminal processes. Biz 2003 yılından beri UNCDD ile birlikte çalışıyoruz. Avrupa 2003, Uyuşturucu we are Uyuşturucu Bağımlılığı working İzleme together with Merkezi. the European Drug Center. Onların erken And, uyarı sistemine they müdahil have an dahiliz. early Biz tam warning üyeyiz. system and we are a Yes. full member to that 28 ülke ve And Avrupa Birliği in üyesi the 28 ülke ve 28 Norveç'te member biz states of EU plus Norway and Turkey doğrudan masanın are çevresindeyiz. directly around the table in that Dünya regard. genelinde sadece biz And- verileri UNCDD'den almıyoruz. Aynı zamanda BM'den de And not only EMCDA but also veri the alıyoruz. United Nations provides orada us görülen yeni data. psikoaktif maddeler And the new psychoactive drugs bizde anında that yasaklı they madde list statüsüne alınıyor. are immediately banned on our side. Great. Yani orada da biz And bir sorun included in the yaşamıyoruz. list. And we don't have a problem in Evet. that regard Artı either. sadece bu değil, biz Not buraya only this, bir iki Avrupa modelini de örnek alarak We have taken şöyle bir certain European states as examples yasa for geliştirdik. ourselves and came Yani up sadece with maddenin a kendisi değil, legislation. özünü Not etkileyen only the substance itself, etken maddelerin varlığını But dahi the suç sayacak bir active mekanizma kurduk. substances might also be seen as criminal Dolayısıyla agents, let's say. madde ülkemize girmeden So, before the substance enters our borders, biz doğrudan yasaklı madde we statüsünü alma şansını directly kazandık. can include it to the banned substance list. Bir şey daha, bizim risk analizi profillerimiz arasında kargo In taşımacılığı çok our önemli risk bir yere sahip. analysis profile, cargo traffic is of utmost Bununla importance. alakalı da yeterli veri var. And regarding this, we have enough data in our hands. Bizim tasnif ettiğimiz veriler arasında And kargo taşımacılığı önemli bir yere in sahip. the data we classified, cargo traffic is of utmost importance. Ve belli özellikle yurt dışından ülkemize giren, yani ülkemizden yurt dışına çıkan For kargoları transits coming from other countries or going to other online'da analiz countries. edebiliyoruz. We can analyze those cargo traffic online. Risk faktörüne göre doğrudan kargoyu savcı Based talimatıyla on the kontrol risk edebiliyoruz. factors, we can check the cargo upon the prosecutor's Sadece advice. bu değil, And not only this one, Gümrük Bakanlığımız bununla alakalı Ministry bir of Customs teknik has cihaz alımına gitti. a technical purchase Bütün kargolar regarding bu this. teknik cihazlarla kontrol And all edilebiliyor. the cargo traffic can be followed up by these technical equipment. Yakalamalarda da ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. We see that Mücadele sürecinde bu cihazlar alındı. in the process of combating with drugs, these equipment was purchased, and we see an increase in the number of seizures. Okay. Thank you for your information. Çok teşekkür So, ederim sunduğunuz bilgiler Some için. important questions. Önemli sorularım var, bazı sorularım var. So, first of all, you are absolutely right that the on-site tests only look for about 5 classes of drugs. Bir kere çok haklısınız. Sahada yapılan test, yolda yapılan test sadece 5 madde sınıfını kapsıyor. So they represent the most common regular drugs. Bu Okay. en sık rastlanan sıradan ilaçları temsil eden 5 grup. A huge question Büyük bir is soru. what on-site device are you using? Hangi cihazı kullanarak bu testi Many of yaptınız? them are very poor sensitivity. Çünkü Very duyarlılık poor. açısından bu cihazların bazılarının duyarlılığı son derece kötü, son derece düşük. Especially for cannabis. So Özellikle esrar açısından çok düşük. Bununla alakalı o teknik kurul bir takım firmalarla Regarding görüşüyor. this, the technical committee is talking with certain companies. Ama doğrudan trafik daire başkanlığımızın And that yaptığı bir is teknik under the çalışma. discretion Bizim of ikazımızla the olan bir Traffic çalışma. Directorate. And that is through our advice, but they are conducting the effort. So I can tell you that I have spent, for the U.S. government regulations on oral fluid testing,
almost 90% of the data came from my laboratory. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamdaki çabaları için yapılan testlerden örnek verecek olursam verilerin %90'ı benim laboratuvarımdan geldi. So we actually under great regulation can actually dose drug users with drugs. Yani biz mevzuat açısından güçlü mevzuatlarla bunların dozları konusunda daha doğru bilgi elde edebiliriz ve mevzuat çok önemli. So what we do, we know how different. Yani çalışın derseniz çalışılabilir. If you ask us to analyze these, we can analyze them. Mesela bilim kurulu var. Ama bilim kurulunda şey var mı? Cengiz Bey, adli toksikoloji var mı size? However, in the scientific committee is there a forensic toxicologist? I don't know the names of the people. So I'm not sure about Ankara'dan çağırıyorsunuz hocam. Ne yapalım? Taşraları unutuyorlar. So they always call people from Ankara and they don't call us from elsewhere. Okay, but let me answer some questions. So it's critically important how the device works. But second of all, birincisi cihazın iyi çalışıp çalışmadığı, cihazın nasıl çalıştığı son derece kritik doğru sonuçlar açısından. And what's very important is that the confirmation be done appropriately. İkincisi de teyit testinin, konfirmasyon testinin düzgün yapılmış olması. İkinci öneme sahip olan. Mass spectrometry, bu kütle spektrometresi kullanılması gerekiyor. Cut-off değerlerinin iyi belirlenmiş olması gerekiyor ve testi yapan kişinin iyi eğitilmiş olması gerekiyor. There are no on-site tests for novel psychoactive substances. Ama yeni psikoaktif maddeler için sahada test için hiçbir araç yok yani. The novel psychoactive substances are up to 100 times as potent as the drug that they are replacing. Yani potans açısından bakacak olursak ikame ettikleri ilaca nazaran 100 kat daha potent olduğunu görüyoruz yeni psikoaktif maddelerin. So your customs and your police, your crime labs. O nedenle gerek gümrük, gerek polis, gerek bu alanda çalışan laboratuvarlar, if they have good laboratories, forensic toxicology labs, adli toksikoloji anlamında iyi laboratuvarlarsa, they can identify the solid drug material. Buradaki katı uyuşturucu maddeyi teşhis edebilirler. For the novel psychoactive substances, none of the parent drug is in the urine. Yani bu maddelerin hiçbirinde ana etken maddenin idrarda pozitif olduğunu görmüyoruz. You have to know metabolites. So o nedenle metabolitler konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. So in the United States, the judges, the prosecutors, Amerika Birleşik Devletleri'nde hakimler, they call savcılar me every week, her hafta beni arıyorlar. Saying we are not prosecuting individuals who are driving under the effects of novel psychoactive substances. Yeni psikoaktif maddelerin etkisi altında taşıt süren kişileri biz tutuklamıyoruz diyorlar. Or people who commit violence ya da when they're under the influence. Bunların etkisi altındayken. Because the laboratories are not equipped and not sure what to analyze. Çünkü that's what I do. Laboratuvarlar yeterli teçhizata sahip değil ve neyi analiz edeceklerini bilmiyorlar. İşte bunu ben yapıyorum Amerika'da. The Drug Enforcement Agency in the United States, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu and the National Institutes of Health, my lab, Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki benim laboratuvarlarım. We have a collaboration. Bir işbirliğimiz var. As soon as the DEA starts seizing the drugs in our country, bizim ülkemizde uyuşturucu ile mücadele birimi bu ilaçlara yakalamaya, el koymaya başlar başlamaz maddelere, they send to me and I determine how the human body metabolizes the drug. Bana yolluyorlar ve ben bunların insan vücudu tarafından nasıl metabolize edildiğine bakıyorum. So it's a completely different problem. The police identifying the drug itself. Yani burada sorun tamamen farklı bir sorun. Polisin maddenin kendisini saptaması. Başka? And being able to detect it in humans. Ya da bunun insanda etkisinin gösterilmesi ve metabolitinin teşhis edilmesi tamamen farklı. And I can just tell you the experience in the US. Sadece Amerika Birleşik Devletleri deneyiminden bahsedebilirim size tabii. DEA and Customs
think they are only identifying 1 in 100. Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu ve gümrükler söylediğim gibi sadece 100 taneden birini teşhis edebildiklerini düşünüyorlar. And you said you had 88 positives out of 600 or Mesela so. 600 küsur taneden 88 tanesini teşhis ettiğinizi söylediniz. Ortam toksikoloji bu ölümle sonuçlanmış olaylar. Canlı değil mi Cengiz Bey? Yo yakalanan diyor değil mi? Madde kriminal şey. Yani That's Ama- a big canlı bir kişi problem. bunu anlamadım Marilyn ben. Hanım'ın I couldn't söylediği understand başka. if these were live individuals Kargo or vesaireyle studies. 100 paketten biri. Bizde %10. Bizde Ha, siz %10. kriminal madde diyorsunuz, canlıdan bahsetmiyoruz. Kargo %10 diye yanlış yanlış. Kargodan mı bahsediyor? Burada kargodan bahsediyor. Kargodan, hanımefendi. İşte onu diyorum. In the cargo 10-15 arası traffic, bizim yakalamamız. our seizure rates are around 10 to 15%, he says. Kargo. Yeah. So I would love to come back to Turkey Türkiye'ye And- tekrar gelmeyi çok istiyorum. and go to the laboratories that are doing this work Ve bu çalışmayı yapan laboratuvarları gezmek and istiyorum. see what they're doing, how they're testing, Yani ne what yapıyorlar, guidelines. neyi test ediyorlar, ne türden analitlere bakabiliyorlar, bunu öğrenmek I'm istiyorum. a U.S. government laboratory inspector. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri laboratuvar müfettişiyim. So I go to see if the labs can do the work. they Yani need to do. laboratuvarların iddia ettikleri işi yapıp yapamadıklarını teftiş etmek üzere laboratuvarlara Şey mi görev gidiyorum. yani öyle bir görevlendirmesi mi var So yoksa that's one of the appointments you have, you mean? Yes. hobi Evet, olarak yapıyor hayır, herhalde? hobi olarak yapmıyor. Profesyonel olarak. Many of WADA, they generally send people from the WADA labs. Antidoping Inspectors. için genelde bu laboratuvarlardan müfettiş gönderiyorlar. And I have gone to look at all the procedures that they do, the security, Ben because prosedürlere, güvenlik önlemlerine bakmak üzere gidiyorum. and SAMHSA has SAMHSA has söz konusu about olduğunda 150 inspectors. 150 tane müfettiş var böyle. Şimdi müsaadesi olursa With ben your permission. hocalığımı kullanarak iki hocamıza bir görev vereceğim. I want to give them some responsibilities Okay. with my authority Okay. as a professor. Onlardan iki tane şey istiyorum. I would Birincisi like to ask them to do two things. bizim One Türkiye'deki bu anlamdaki laboratuvarlarımızın kapasitesini, is fonksiyonunu, to tell dağılımını us the capacity, the distribution, the functions of the bana bir laboratories rapor haline that are getirecekler. present in Turkey and to present me this as a report. İkincisi Amerika'dan da And siz gönderebilirseniz from the arkadaşlarımıza. US, if you could send what is there in the US to them, Yes, yes. Ve biz bunları we şey can yaparak then bir konuya odaklanarak yani might focus on two topics: bu madde kullanımıyla araç substance kullanımı abuse and driving bir under de pek influence. gündeme gelmedi ama özellikle iş yerinde madde kullanımıyla Workplace substance testing, bu konuları içine alacak bir and toplantı we planlayalım. can organize a meeting Burada having these as the uluslararası subject katılımı da matter, sağlamaya with çalışalım. international participation if possible, and Hanımefendiyi çağıralım. inviting you as a guest speaker. Belçika'dan, And from Belgium, İspanya ve from Almanya'dan Spain and Germany, we Yes, have participation. bu üç tane ülkeden de And from these three katılımcıları countries we can have onların da kimler olabileceğine participation. dair bize bir And we can then isimlendirme. learn the names Yeah. from those countries. Böyle bir küçük bir şey yapalım. Panel yapalım. Milli Eğitim, Adalet, Gümrük, İçişleri, İçişleri, Adalet, Sağlık. Adalet ve Sağlık. Şimdi bir Hüseyin Bey'in söylediği gibi fokuslanma odaklı, yani Hüseyin, odaklanma. my colleague says, we have to focus. Yani bunu çok geniş kapsamlı If kamuoyuna this duyuracağımız is falan bir of toplantı değil. large scale Dar and announced kapsamlı, to public, this doesn't solve sonuç the odaklı problem. This needs to ve be solution focused politika geliştirecek. and Sonra hemen policy developing adımlar atacağımız bir toplantı olarak planlayalım, to dar take kapsamlı. steps further in a short Bunu da period yüksek of time. kurula sunalım. And let us Çok doğru present bir this noktadayız. to the higher board first of all. Bunu alalım ve şey yapalım. Yani
Yani hemen let us take this to our en kısa zamanda. agenda as soon as possible. Şimdi hocalarım Türkiye'de bütün adli toksikologlar gelsin. Şimdi şöyle. Let us Dışarıda kimse invite all the forensic toxicologists from İki konuyla ilgili de regarding two topics. İki konuyla ilgili de Nebile Hanım ve Serap Hanım. Nebile and Serap. İki hocamız çalışacak. Bize bir şey verecek, yol haritası verecek. Some information. Bunlara şimdi bir ev ödevi vermiş olduk. And that's the assignment I gave them. Başkanım Serap hocam aynı zamanda TÜBİM üyesi. Yeni üye oldum hocam. Öyle mi? Ne güzel işte. And she has been a new member to hocam, TÜBİM. Nebile hocamı da alın üye olarak. Nebile Hanım'ı da alın. Benim kontenjanımdan alın Nebile Hanım'ı. And you know that in Turkey they have established this new organization that is for and has been very active and put on this meeting about forensic toxicology. Adli toksikoloji alanında bu toplantının yapılmasını sağlayan yeni örgütlenmeyi de you have a new society that covers this topic. Ve bu konuyu kapsayan yeni bir dernek mevcut. Aslında Hüseyin Bey fahri üyemiz ama Necdet hocam da yapmaktan Hüseyin Bey is an honorary member and we would be more than happy to have Necdet Bey as an honorary member too. Mutfağındakilerin olması lazım. However, we have to have the people who are in the field, who are working in the kitchen as members. Absolutely. Also, I mentioned Belgium, Spain, and Germany, but every European Union state ama AB üyesi her ülkenin bu yeni testleri uygulaması söz konusu. And you can see a variety of perspectives. Bu anlamda bakış açıları arasında farklılık olduğunu da göreceksiniz tabii ülkeler arasında. I definitely recommend Alain Verstraete. He was in charge. Alain von Strata'yı öneririm kesinlikle. Belçim'den, Belçika'dan. He was the head of the entire. Hocam onları not alır mısınız? Hiç merak etmeyin. Hepsini biliyorum. He was the head of the entire European Union effort. Avrupa Birliği'ndeki çabaların başında o kişi vardı çünkü. Onunla aynı projede çalıştık hocam. Rosita projesi. Avrupa Madde Testi projesi. Ben onları not almıyorum. Onları siz planlayın. I am not taking them as notes because they are to plan. Ben şöyle bir şey yapacağım. So what I will do is as follows. İşin teknik boyutunu sizler ayarlarsınız. Kimler gelecek? Who will come, who will present? Kimler katılacak, kimler konuşacak? Gördüğünüz tarih hocam. Ben bu bizim yüksek kurul üyelerini bilgilendireceğim ve as I mentioned you, o hükümetin bu konuyla ilgili katılımını sağlayacağım.